Herkese merhaba. Bugünkü videomda öğrenci gözü TwinSpace hakkında konuşacağız. Öğrenciler kendi şifreleriyle girdikleri zaman TwinSpace'te neler görebiliyorlar, neler yapabiliyorlar, neleri değiştirebiliyorlar, neleri değiştiremiyorlar. Bunlar üzerinde konuşacağız. Öğrenci girişimiz Recep Pupil üzerinden. Evet, karşımıza çıkan Pupil Login sekmesinden devam ediyorum. Bizim giriş yaptığımız gibi öğrenciler buradan giriş yapmıyorlar. Öğretmenlerinin verdiği şifreler ile buradan giriş yapıyorlar. Buraya kullanıcı adı, buraya da passwordlerini yazıyorlar. Ben kendim eski projelerimden bir hayali öğrenci yarattım. Ve o öğrenciye Mrs. Konay adını verdim. Şifresini de kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum ve giriş yapıyorum. Evet, öğrencinin giriş yaptığında önüne çıkan sekme TwinSpace sekmesi. Yalnız bu öğrencinin ilk projesi ise böyle görünüyor. Bu projeden önce daha önceki yıllarda da projesi varsa TwinSpace birkaç tane görünebilir yaptığı projelere göre öğrencinin. Hemen şurada baktığımızda homepage'i görebiliyor. Sayfalar, materials, forum, members ve support bölümünü görebiliyor öğrenci. Sağ tuşla şöyle bir Türkçe çevireyim. Peki, aşağıda bakın öğretmen bülteni olarak kullandığımız, mesajlaştığımız yer öğrenciler göremiyorlar. Buradaki yazılanları göremiyorlar. Burada yazılı notlar, bilgilendirmeler vardı projemde ama göremiyorlar. Çevrim içi üyeleri görebiliyorlar. Güncellemeler, sonuçlar, bunları da şu anda göremediklerini görüyorum öğrencilerin. Devam edelim. Yukarıdan sayfalara baktığımızda sayfaların tamamını gözlemleyebiliyorlar. İçeriklerimizi gözlemleyebiliyorlar. Eklenen fotoğrafları gözlemleyebiliyorlar. Öğe ekleyebiliyorlar. Yani öğrenciler Twinboard kullanabiliyorlar. Öğrencilerimize TwinSpace projelerindeki sekmeleri, araçları kullanmalarını sağlamak adına öğrencilerimize öğe ekletmek, Twinboard'a öğe ekletmek oldukça faydalı, dijital becerileri açısından nasıl kullanıldığını öğrenmiş oluyorlar. Burada yüklediğimiz her şeyi öğrenciler görebiliyor. Devam edelim. Sayfaları görebildiğini gördük. Malzemeler bölümüne bakalım. Malzemeler bölümünde evet, görüntüler yani resim eklediğimiz bölümde öğrencilerimiz dosyaları görebiliyor. Dosyaların içerisindeki içerikleri de görebiliyor. Ayrıca kendisi de dosya yükleyebiliyor, resim yükleyebiliyor ve onu buraya gönderebiliyor. Videolarda ve diğer dosyalarda da aynı şekilde. Forum sayfasına gelelim. Forum sayfasında öğrencilerimiz buralara girip yorum yapabiliyorlar. Başlıkların içerisindeki tartışmalara yorum yapabiliyorlar. Burada da öğrencilerimizin yapabildiği şeyler bunlar. Üyeler sekmesine gelelim. Üyeler sekmesinde öğretmen sayısını, öğrenci sayısını, kaç misafir var görebiliyorlar. Bizde olan öğrenci ekle bölümü onlarda yok. Onlar sadece öğrencileri gözlemleyebiliyorlar. Profili gözlemle, profili görüntüle var. Hemen bir öğrencinin profiline girelim. Bakalım neler görebiliyor. Evet, okulunu, öğrencinin adını, TwinSpace mesaj bulunmamaktadır diye de bir burada bilgi görüyoruz bu sayfada. Geri gidelim. Evet, Members'a, üyelere baktık. Destek bölümü zaten kullanımla, TwinSpace kullanımı ile ilgili. Şöyle aşağı doğru indiğimde hemen ana sayfadan gidelim. Aşağı doğru indiğimde evet, öğrencinin görebildiği şeylerin bu kadar olduğunu görüyorum. Peki öğrenci bu kısımlarda neler görebiliyor? Evet, bu kısımlarda öğrenci girip okuyabiliyor. Mesela eğitiminin bölümünde neler görüyor? Eğitiminin hakkında bakın bir sürü eğitimle ilgili bilgileri buradan öğrenci okuyabiliyor. Peki Türkçe'ye çevirdiğim için Bayan Konay olarak çevirdi burada. Öğrenci acaba bizim aradığımız gibi, partner aradığımız gibi arayabiliyor mu? Ona hemen bakalım. Evet, arama butonu açık. Burada istediği kişiyi öğrenci arayabilir öğretmen olarak. Mesela biz yine İzmir İl Koordinatörümüz Özler Hocam'ın adını
buraya yazalım. Aratalım. Evet, burada göründü. Tıklayalım. Sadece Özür Hocam'ın bilgilerini okuyabiliyor. Hangi okullarda çalıştığını görebiliyor. Daha fazla seçenek dersek rapor et bölümü var. Arkadaş olarak ekleyemiyor, irtibat kişisine ekleyemiyor. Öğrencilerde böyle bir seçenek yok. Profiline bakalım öğrencinin. Profiline tıkladığımız zaman bildirimler var. TwinSpace'lerim var. Profilin ve çıkış yap görüyoruz. Profilini tıkladığımız zaman öğrencinin, bu kısım önemli. Bakın öğrenci burada kendi okulunu görüntüleyebiliyor. Profilini düzenleyebiliyor. Bir de bir mesaj ekle. Yani burası onun duvarı. Facebook, Instagram sayfası gibi düşünün. Buraya bir mesaj ekleyebiliyor kendiyle ilgili. Avatarını ekleyebiliyor. Kendini tanıttığı bir videoyu ekleyebiliyor vesaire. Profil düzenle dediğimiz zaman profil resmi buraya ekleyebiliyor. Kendi resimlerini eklemelerini tavsiye etmiyoruz öğrencilere. Bir avatar ya da herhangi bir karakter olabilir. Adını soyadını değiştiremiyor. Bakın burada yıldız var. Ama şifresini değiştirebiliyor. Yeni kullanmak isteyeceği şifreyi buraya, bakın ben sıralı rakamlar yazdığım için bana zayıf dedi şu anda. Bir noktalama işareti koydum. Bir büyük harf koyayım. Hala zayıf diyor. İkinci büyük harf olsun. Bir tane küçük harf olsun. Böyle böyle güçlü ya da bakın güçlü oldu artık. Aynı şifreyi buraya da yazarak öğrenci değişiklikleri kaydet dediği anda yeni şifresini güncellemiş olacaktır. Hani bazen sistem böyle karmaşık parantezli, virgüllü, soru işaretli, slashlı, üstten virgüllü, alttan virgüllü ya da ne bileyim noktalama işaretlerinden karmaşık bir şifre verebiliyor ya. İşte öğrenci kendi hesabına öğretmenin verdiği şifreyi bir kez girdiği takdirde buradan şifresini kolaylıkla değiştirebiliyor ve burada şifre kriterleri var. En az 12 karakter uzunluğunda, küçük harf, büyük harf, sayılar, noktalama işaretleri olsun diye bir seçenek var burada. Mevcut şifrenizi değiştirmek için her iki alana da yeni şifrenizi girmeniz gerekmektedir diyor. Burayı söylemiştik. Ve burada öğrencinin az önce gördüğümüz Facebook sayfası gibi, Instagram sayfası gibi dediğimiz ana sayfasına kimler yorum yapabilir? Burada seçenekleri var. TwinSpace ya da hiç kimseyi işaretleyebiliyor öğrenci. Tabii ki bunların hepsini yaptıktan sonra değişiklikleri kaydet demesi gerekiyor. Öğrenci ile ilgili, öğrenci profili ile ilgili, öğrencilerin gözünden TwinSpace ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.